Arkadaşlar merhabalar. Arıcı arkadaşlarımızın karşılaştığı sorunlardan bir tanesi önemli bir konuda kovanlarda kullandıkları peteklerin gerek bal sağımı sezonu sonrasında gerekse kış daraltma sezonu sonrasında açığa çıkan fazla peteklerin gerek tamamen boş olsunlar, gerek içlerinde bir miktar sırlanmış veya açık gibi görünen ballı olsun, bir kısım polenli olsun, bu peteklerin nasıl korunacağı konusudur. Şimdi şöyle bir peteğin çıtasını, telini veriliyorsa içinde ham peteğini dikkate aldığımızda ve yine bunu kovana verdiğimizde arı da bunu kabartıyor. O kabartma için tükettiği balı veya sizin yan tarafta verdiğiniz bununla ilgili verdiğiniz şerbeti hesaba kattığımızda yani 2023 yılı Ocak ayı içerisindeyiz. Şu anda minimum 40-50 lira ama kullandığı, tükettiği gıda maddesine göre 70-80 liralara kadar şöyle bir peteğin şu an itibariyle maliyeti var bir arıcıya. Düşünün ki küçük bir arıcı, orta çaplı bir arıcı düşünün. 10 kovanlı. Bunun kuluçkalığındakileri saymazsak, yani devir daim olan birinci, ikinci katlarındaki petekleri saysak, ortalama 10'ar çıtadan desek, yani 100 çıta düşündüğümüzde, yani şöyle bir petekle ilgili bir arıcının yıldaki maliyeti 8.000, 7.000, 8.000 lira civarlarında bir petek maliyeti var. Şimdi bunun zayi olduğunu Allah korusun düşünürsek ciddi bir zarar olur. Yani bunun Türkiye genelinde arıcıların üzerinde nasıl bir maliyet olduğunu düşünürsek bu konu önemli bir konu. Yani bir bal üretmek kadar önemli bir konu. Peki peteklerimizin üzerine nasıl bir tehdit geliyor? Her şeyden evvel güve sorunu var. Yani bu doğada da var, depoladığınız yerlerde de var, her yerde var. Kelebeklerin yumurta bırakmasıyla büyüyüp kurtçuk şekline geliyor. Tabii gıda alacak, yiyecek, peteklerinize zarar veriyor. Başka zararlar da var. Yani karınca dahi girebilir. Petekleri biz açıkta bir yere gidip bırakamayız. Yani düşünün ki siz bunu arının kendisinin kara kovan olarak ürettiğini düşünün. Bunu sonuçta biz yiyoruz. İnsan olarak tüketiyoruz bunu. Sonuçta bunun sağlıklı kalması lazım. Sağlıklı ve temiz bir ortamda bulunması lazım. Daha da ötesi, arı zaten temiz bir hayvan. Hayvanların içerisinde en temiz hayvan arı denilebilir. Dolayısıyla bu kadar temiz bir hayvanın kullandığı evi bu. Bu evine bizim öyle lanetten rastgele bir altlık vermemiz düşünülemez. Kendisi de kabul de etmez zaten. Dolayısıyla bunları koruma altına almamız şarttır. Nasıl koruma altına alıyoruz? Arkadaşlar size en basit yöntemiyle bunu söyleyeceğim. Yani kimileri bir takım kimyasalları karıştırıp orta büyük çaplı yapıyoruz diye bunları havalı fısfıslarla dezenfekte edip yine kovanların içerisine koyabilirler. Kimileri mevcut kışlattıkları kovanların yanlarında veya üstlerine kat ederek orada kışlamakta olan arıların da temizlemesine bırakabilirler. Bunlar da çözümdür ama biz gerek kimyasal gerek kışlayan arıların enerji kaybına sebebiyet verecek şekilde çözümler sunmayalım dedik. Bal sağımından sonra aldığınız peteği arkadaşlar, boş olan petekleri evinizdeki dip friziniz yoksa, varsa zaten mükemmel ama yoksa buzdolabınızın soğuk hava kısmını, buzlama kısmını yaklaşık şöyle şu tip bal kutuları var. Standart satılıyor bunlar arkadaşlar. 8'li çıta alıyorlar. Şimdi böyle bir taneyi rahatlıkla o buzluk kısmına koyabiliyoruz. Yani bir defada 8 tane içerisine giriyor. Altına üstüne de koyunca ben denedim. 10 tane girebiliyor. Ama dip friziniz varsa dip frize zaten bir defada belki 30-40 tane 50 tane rahatlıkla koyabilirsiniz. Yani düşünün 10 kovanlı bir arıcının 150-200 çıtası olduğunu düşünün. Bir haftada bu işlemi tamamlayabilir. Sağımdan çıkardığınız peteği yani 18 saat 24 saat kalsa kafidir. Bir gün buzluğun içerisinde tuttuğunuz zaman bunun içerisinde var olan bütün güve yumurtaları, gözle görülmeyen ne kadar zararlı varsa hepsi ölür arkadaşlar. İmha olur. Ve ondan sonra bunu bir gün sonra çıkartıyoruz.
Çıkarttıktan sonra ben şöyle normal mutfaklarda kullandığımız stretch naylonlar var. İşte şu an görünüyor kameranızda. Stretch naylonla sıkıca hava almayacak şekilde sarıyorum. Tekrar içerisine başka bir zararlı girmesin diye. Ve bunu tekrar getirip bu kutumuzun içerisine yerleştiriyorum. Yani bu şekilde kutuların içerisine koyduktan sonra bu kutumuzun da kapağını şu şekilde kapattıktan sonra Allah'ın izniyle korumayı sağlamış oluyoruz arkadaşlar. Bunları sıcak yerde değil de nispeten evlerimizin kiler, ardiye veya depo gibi kısımlarında serin yerlerde muhafaza etmemiz gerekiyor. Çünkü mevcut peteklerin içerisinde kimileri ballı, kimileri polenli de olabilir. Bunları da sıcakta tutmamış olmak için gıda güvenliğini de sağlamak bakımından bu şekilde muhafaza edebiliriz arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum.